Bu hafta benden böyle binlerce kere istediğiniz bir şey vardı. Onu Instagram'dan bulayım size göstereyim. Ben ne olduğunu da anlamaya çalıştım önce. Ya dedim acaba bu kadar çok istenen, bu kadar çok bana talepte bulunan şey nedir? Size dinleteyim. Şu. Bu kızı gönderdiniz. Herkes. 100 kere öpmeli. Bu kız. Kayıtta bu. Bu tarz şeyleri ben daha önce kanalda izledim. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Fakat bu tarz sesleri, bu tarz özellikle Çin bölgesi yani göğüs sesini olabildiğince yukarı doğru taşımaya çalışan işte ne bileyim bir Tam Weiwei'yi izledik, hatırlıyor musunuz Tam Weiwei'yi? İşte o dönemde bir tane daha o tarzda şarkıcı izlemiştim. Bu tarz şarkıcılar Tibet yani Tibetan song diyelim. Çok var. Tibetan neydi onun adı ya? Küt diye gelmeyecekti. Tibet. Acaba Tam Weiwei yazsam çıkarır mı? Tam Weiwei. Heh, Tibetan Plateau. Şarkının adı bu. Bakın şimdi. Ustadan dinleyelim. Bu dediğiniz stil yani buradan geliyor bakın. Okuma stili. Bu efsane bir eser çocuklar bu arada. Bende bir tane enstrümanı vardı Çinlerin ya. Ta şeyden gelmişti. Dur bir iki saniye bekleyin. Pardon. Şu. Bir ara kardeşim getirmişti bunu Çin'den bana. Bakın. Bu enstrümanın çalınış şekli şu an muhtemelen ses çıkaramayacağım ama. Hocam. Efendim? Bölmek istemem de yayında ara ara drop girmeye başladı. Drop var mı çocuklar? Bütün herkese soralım. Yayın donuyor diyen arkadaşlar var. Tamam, birazcık o zaman yayın hızını düşürebiliriz. İnternetle alakalı tabii ki. İnternet zırvaladığı için oluyor. Şöyle bir hızı düşürmeye çalışayım eğer becerebilirsem çocuklar. Tamam, şöyle sizin için 2000'e çekelim. Biraz kalite düşecek ama idare ediverin. Tamam, şu an drop geçebilir çocuklar. Bir bakın bakalım drop var mı diye. Şu an olmaz. Bayağı düşürdüm çünkü. Dur bakayım. Drop varsa sıkıntı çünkü. Dur bakayım çıkarabileceğim. Bence şu anda düzeldi gibi hocam. Ha, düşürdüm çünkü. Bu nasıl bir şeydi ya? Acayip. Bundan ses çıkarmak da iş. Şuradan bir hava çıkıyor. Bunu kırmış mı bizim kız ya? Bastırdıkça şuradan hava çıkıyor çünkü. Neyse. Demek istediğim şu. Bu enstrümanın sesi. Duyuyorsunuz değil mi? Bu enstrümanın sesi aslında garip şekilde bütün hepsi birbirine benziyor. Enstrüman mı insan sesine benziyor? Ses mi enstrümana benziyor? Bilemiyorum ama bunun tarihsel bir yapısı var. Yani sadece bu insanlar böyle ses çıkarıyor diye bu ses böyle çıkmıyor. Bir duyum lezzeti yakalanıyor arkadaşlar. Garip bir şekilde. Biz nasıl bağlamayla, sazla kendimizi özdeşleştiriyoruz ve sesimiz de farkında olmadan onun tavrını alıyor. Onlarda da aynı şey var. Onların enstrümanları da kendilerine has ve ses de bir de şu hissi yaşamıyor musunuz? Böyle karşınızda sanki büyük dağlar var. O dağlardan şöyle uzağa bağırıyorsunuz. Bir de o çarpmalar çünkü sanki sesin daha fazla eko yapması için değil mi? Yani
bunun bir tarihsel kökü var. O nedenle bu insanlar bu işte bence uzmanlaşarak bu hale geliyorlar. Bakın Tibetan Plateau zaten parçanın adı. Hani bakın ne demek Tibetan Plateau? Tam çevirelim. Yani Tibet platosu. Zaten parçanın yapısı da bunu anlatıyor. Bakın. Ve tabii tam Weiwei'yi anlatıyor. Hastasıyız. Keskin. Sol diyez çocuklar yalnız. Bir anda çıktığı yer inanılmaz güzel. Yani böyle bir içine göğüs barındırarak böyle bir noktaya ulaşmak hiç kolay değil. Bu bir teknik ama işte. Şu an kafa bölgesine geçiyor ses. Evet. Bu ses göğüs sesi mi? Hayır. Bu bir kafa sesi. Fakat bu kafa sesinin içinde göğüs çok fazla. Şu gülümsemeyi hiç bırakmıyor değil mi? Hep böyle duruyor sanki elmacık kemikleri. Of! Savaşa gider adam, savaşa. Yesene, sen dişlerini gösterdiğini görüyorsunuz değil mi? Daha çok dişlerde parlıyor. Stil müthiş ama çok etkileyici be. Seneler sonra yeniden tam Weiwei yani. Peste bile. Hep bu. Yani uzağa gidebilecek sesler üzerindeler. Büyük bir alanda en kolay ulaşabilecek frekans bunlar çünkü. Bu parlaklıklar. Gözler inanılmaz. Sanki gözlerinden ne ses çıkarıyor değil mi? Delilik bu ya. Şarkıcılık, şarkı söylemek aslında insan doğasının dışarı yansıtımı. Yani bir sesi ileriye göndermek için ne yaparsınız? Ne hayal edersiniz? Sanki bütün yüzünüzden sesin çıkmasını istemez misiniz? Daha fazla. Bir kadın bir soprano. Soprano. Of. Bakın. Kafasını eğse bile başka bir yere tutuyor sesi bakın. Ağız içinde. Gördüğünüz gibi buraya dikti. Çok güzel ya. Nefis. Yani bir aktarım. Karşıya geçen o his, duygu müthiş. Daha önce Tanger'da da böyle hissetmiştik. Tabii çok iyi mimiklerini kullanan bir şarkıcı. Bir de şu yok. Allah'a şükürler olsun yani. Ritim sayan bir kadın yok karşınızda. Bizim müziğimize nereden geldi bu yani? Ey şan ve gönlü bu bahçede. Sanki kanatlanıp uçacak herkes yani. Yani sahne sanatçılığı bunları farklı şekilde kullanmayı gerektirir. Bakın. Ne kadar ilginç kullandığı bir yer değil mi? Bu harfin çıkartılmasıyla da alakalı. Geçen haftalarda konuştuk zaten. Hani İspanyolca'da farklı kullanıyorsun, daha kirli çıkıyor. Ne bileyim, kendi bizim dilimizde farklı çıkıyor. Arapça'da farklı çıkıyor. İşte Çince'de de harfin çıkış biçimi aslında yüzün ve çenenin şeklini değiştiriyor. Ve sesin çıkışını değiştiriyor tabii ki. Bakın. Daha çok buruna yakın. A diye açtığı zaman biraz daha dişlere düşüyor. Zaten bütün şarkı boyunca dişlerini görebilirsiniz sürekli. Dikkat edin.
Sanki oranın halk müziği şarkısı gibi değil mi? Benzer şeyler hep kullanıyor. Sürekli bunları görüyorsunuz. Kapalı değil tabii ki ağzı. Her zaman açık ama sesi tuttuğu yer kafa bölgesi gibi gözükse de daha çok diş etrafı. Ve birazcık da arkada ensesinde gibi sesler. Seyirci kontrolü mükemmel olan bir şarkıcı ya. Zaten şu bakın. İyi şarkıcıların klasik özelliğidir çocuklar. İyi sahne sanatçısı elinin ayasını çok iyi kullanır. Bunları bilmiyorum daha önce hangi şarkıcılarda yaptığımı hatırlıyorsunuz? Özgün sen hatırlıyor musun? Vallahi hocam genellikle uzak doğulu sanatçılarda bu efekti yakalamıştık. İşte Casey Tandingan'da biraz vardı. Şu Efendim ayayı, söyleyeyim Morissette Amon'da vardı biraz. bu ayayı gösteren, Tenger'de vardı. elinin ayasını gösterenleri hatırlıyor musun? Ha, elin ayası. Tabii, el ayası. Elif sen hatırlıyor musun? El içi. Hocam sanki Mary Carey'de biraz yok muydu? Mariah Carey. Aynı şey bakın. Emel Sayın. Bunları çok kullanırlar. Ya arkadaşlar Soyak da diyor hocam. So Young'da da bu el ayası çok kritik bir şeydir. Bu biliyorsunuz bakın bazı enerjiyle uğraşan kişilere bir sorun danışın. El ayası yansıtıcı karakter taşır. İlginç bir şekilde bakın iyi şarkıcıların garip bir şekilde bir özelliği. Ben bunun neden olduğunu bilmiyorum. Hatta ben şu kendi resmimi de alayım şuradan rahat rahat görün çocuklar. Bak. R2'de de vardı galiba hocam. Tabii. Karşı tarafa telepatik güç yollama. Bravo bakın. Çok ilginç. Bakın ele bakın. Görüyorsunuz değil mi? Bu doğal veya doğal dışı. Şarkı söylerken şarkıcının bulunduğu hali gösteriyor. Yani ruh hali size bir şey yansıtmakla meşgul. Ve size bunu yansıtıyor. Kadının inanılmaz bir tiyatro becerisi var zaten. Gerçekten müthiş bir şarkıcı. Tan Weiwei hakikaten müthiş bir şarkıcı. Tabii bunu siz de sahnede durup dururken elinizi göstermeyeceksiniz. Bu bir ruh hali dediğim gibi. Onu hissediyorsanız gösterin. Gerçekten. İşe yarıyor. Bazen bir ayna gibi çalıştığını düşünüyorum ben çünkü bunun. Müthiş kullanıyor değil mi? Düşüşler, çıkışlar, ses içinde volüm. Büyük ağız. Bütün seyirciyi tek tek inceleme. Hiç göz temasından hiç kaçmadı gördüğünüz gibi. Gözler kapalı falan da değildi. Hep açık. Hep söyleyerek. Bakın nefes almasındaki estetikliğe bak aman yarabbi. Of ya. Müthiş değil mi ya? Bakın yani o tiyatronun içinde nefes almak şöyle bir şey olacak ya mesela. Bunu yapmamak için öyle tatlı nefes alıyor ki size belli etmiyor. O yüz biçimini bozmamaya çalışıyor. Bakın. Bak. İzleyin. Ustalık eseri ya. Mimar Sinan'ın ustalık dönemi. Bak. Burundan nefesin muhteşemliği. Çok büyük şarkıcı, çok. Aynı yerde miyiz? Şu an izleyen herkes aynı yerde mi? O bu ne? Sinatürel geldi. Sol diyez. Sinatürel. Tizde. Hafif de gördüğünüz gibi boynunu hafif de kaldırıyor. Şarkı söylerken tamamen kafayı kaldırmak sürekli. Yani bu dediğim gibi ben hiçbir zaman zaten önermediğim bir şeydir. Çünkü şarkıcılığınızı kaybettirir size. Fakat zaman zaman bazı harflerde, bazı seslerde hafif kaldırma bu şekilde kullanılır. Geri dönülür buradan. Bakın. Hop. Bazen sesi ararken bu gırtlağın bu
bazı pozisyonları rahatlatıcı olabiliyor. Ama devamlı öyle kalamaz. Bakın. Ha, bu sesi böyle aldı. Full diyafram ya çocuklar. Görüyorsunuz değil mi sonuna kadar nasıl ittiriyor nefesi? Bakın dışarı atıyor yüzüyle de. Gözlerinde şu şekilde yaptı ki tam buradan çıksın gibi. Hakikaten de o şekilde davranıyor ses. Yani siz sesinizi nasıl kontrol edersiniz? Elle tutulur bir şey değil ki. Buradan gelen nefesi kontrol etmeye çalışıyorsunuz. Yani hiç elle tutmuyorsunuz. Manuel bir oynama yok. Davranış biçimlerinizle bu sesi yönlendiriyorsunuz çoğu zaman. Kalk 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 kalk. Kalk 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 kalk. Müthiş. Rüya gibi, gerçekten rüya gibi. Alın size. Yani bu işte. Bunun hani orijinal versiyonunu soruyorsunuz ya, işte bunlar böyle şeyler bu şekilde çıkıyor genç çocuklar. Yani hani dediniz ya bu ses nasıl çıkıyor? Ha, böyle çıkıyor. Bu. Bu. Tamam.